Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Gamepower'ın Ogre RGB mekanik klavyesini inceleyeceğiz. Kutu açılımına geçmeden önce sizlerden bir isteğim olacak arkadaşlar. Kanalımız uzun zamandır aktif değil. En son 1,5 ay önce 6000 TL'lik sistem toplama videosu yüklemiştik. Onu da kartlara bırakırım, oradan izleyebilirsiniz. 2500 izlenme almıştık sistem toplama videosunda. Gerçekten teşekkür ediyorum hepinize. Bu videoyu da beğenip aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlarınızla paylaşmayı, Twitter, Facebook vesaire sayfalarınızda, hesaplarınızda paylaşırsanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Diyeceklerim bu kadar. İsterseniz kutu açılımına geçelim. Hemen kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Klavyemiz Blue Switch. Biraz fazla ses çıkarıyor fakat benim hoşuma gidiyor. Şöyle hemen açalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir sesi var. Hemen şöyle kutusundan bir çıkaralım isterseniz. Klavye içerisinde şu şekilde çıkaralım ve bilek desteği çıkıyor. Deri bilek desteği çıkıyor içerisinden. Gayet güzel bir kullanışlı. Köşeye alalım bunu. Ve tuşları çıkarmak için bir aparat şöyle isterseniz ve buradan da internet üzerinden klavyenin nasıl yazılımını indireceğinizi gösteriyor. Hemen kaldıralım bunları. Hemen paketinden çıkaralım klavyemizi. Şöyle. Evet. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi örgülü bir kablosu var. Gayet kalın ve kopma ihtimal yok neredeyse. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen klavyenin sesine geçelim. Arkadaşlar, isterseniz hemen klavyenin yazılımını indirelim. Google'a Gamepower Ogre RGB yazılım yazıyoruz şu şekilde. Ve ikinci sekmeye Software Download'a tıklıyoruz. Buradan ürünümüzü buluyoruz. Ogre RGB. İndir diyoruz. Dosyamız masa üstüne geldi arkadaşlar. Bunu hemen açıyoruz. Şöyle çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Next. C yüklüyor programımızı. İstediğiniz bir dosya konumu seçebilirsiniz oradan. Ve yüklendi. Tamamdır. Hemen çalıştıralım isterseniz programımızı. Evet. Buradan ışıklandırma ayarlarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yazılımımızı açtık bu şekilde. Şuradan istediğiniz renk modunu verebiliyorsunuz. İlk renk modumuz şu anda gördüğünüz üzere soldan sağa gökkuşağı geçişi. Hemen ikinciye geçelim şu şekilde. İkinci ise gökkuşağının biraz daha yavaş versiyonu. Görüyorsunuz şu anda. Hemen üçüncü modumuza geçelim. Gördüğünüz üzere dairesel bir ışık geçişi var. Gayet güzel. Şöyle hemen dördüncüye geçelim. Hepsini göstereceğim size.
Burada da tek renk, renkler arası geçiş oluyor. Tek renk. Hızını ve parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Hemen şu şekilde 5.'ye geçelim. Bunda ise uyku ve uyanış modu diyebilirim. Hem uykuya geçiyor hem tekrardan ışıklar kendine geliyor. Aynı şekilde hepsinin hızını ve parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hemen 6.'ya geçelim. Bunda ise sabit. Hiçbir şekilde hareketi yok. Gördüğünüz üzere rengarenk bir şekilde. Işıklar sabit bir şekilde açık. 7. modumuza geçelim. Bu 7. modumuzda ise dokunduğumuz herhangi bir tuş 2 saniyeliğine yanıp sönüyor. Gördüğünüz üzere. Hemen 8. modumuza geçelim. Şöyle tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dokunduğunuz tuşun etrafında yayılıyor. Su damlası misali. Gördüğünüz üzere. Hemen 9. modumuza geçelim. Burada ise dokunduğunuz tuşun satır boyu ilerlemesini, satır boyu ışıklandırmasını sağlıyor. Gördüğünüz üzere. Şu şekilde. 10. modumuza geçelim. 10. mod bu şekilde rastgele tuşlar yanıp yanıp sönüyor. Rengarenk bir şekilde. Ve hızlı bir şekilde. 11. modumuza geçelim. İç içe renkler birleşmiş farkındaysanız ve değişiyor hareket halinde. Yani dokunsanız da değişiyor. Yani kendiliğinden değişiyor. Hemen diğer modumuza geçelim. Burada ise yukarıdan aşağıya doğru gökkuşağı geçişi var. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. 13. modumuza geçelim. Burada da dalgalı bir şekilde ortadan başlıyor ve sol ve sağa doğru yayılıyor. Dalgalı bir şekilde. 14. modumuza geçelim. Burada ışık bir merkezde toplanıyor ve yayılmaya devam ediyor. Sola ve sağa doğru yayılıyor. 15. modumuz. Yine aynı şekilde rastgele tuşlar yanıp yanıp sönüyor ama biraz daha yavaş şekilde. Diğer moda göre biraz daha yavaş. 16. ise buradan herhangi bir renk seçiyorsunuz. Gördüğünüz üzere tek renk şeklinde. 17. modumuza geçelim. Soldan sağa ve sağdan sola doğru gökkuşağı, yani renk geçişi var. Gökkuşağı şeklinde diyeyim ben. 18. Modumuz gökkuşağı şeklinde yine. Fakat dalgalanarak, yani dalgalı bir şekilde renk geçişi sağlıyor ve yavaş. Hemen son modumuza geçelim. Burada gördüğünüz üzere son modumuzda, 19. modumuzda oyun tuşları, gamer tuşları, yani CSGO'da sık kullandığınız tuşlar belirlenmiş. İşte WASD, şarjör değiştirme, silah değiştirme. İsterseniz diğer yanmayan, sönük olan tuşları da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir renk, random bir renk belirleyebiliyorsunuz. Şu şekilde hemen göstereyim ben size. Şuradan atıyorum, T harfini seçtim. T harfini. Pardon.
Şu şekilde. T harfine tıkladım. Bakın T harfinin ışığı yandı. Şurada JKL'yi sıralı seçiyorum. Gördüğünüz üzere yanmaya başladı ve sayılardan seçiyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere rastgele renk verebiliyorsunuz. Şu an rengi değiştiriyorum. Yeşil yapıyorum. Ve bu tuşlarımızı görüyorsunuz. İleri geri sağ sol tuşlarımız yeşil. Space tuşunu değiştirelim şu şekilde. Mavi yaptık Space tuşunu. Şu şekilde F1, F2, F4 tuşlarını da beyaz yaptık. İstediğiniz şekilde renk verebiliyorsunuz. Artık nasıl kullanmak isterseniz size kalmış. Tüm hepsi bu kadar. Daha sonra Apply diyerek uyguluyorsunuz ve modunuz aktif hale geliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağı kısımdan yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.